Dinleyin ulan develer. İstanbul'da en büyük benim. Baba takımının da haracını kestik. Bize posta koyacak kimse kalmadı. Topkapı Otogarı 1980 yılının Eylül ayı. Mahşeri bir kalabalık, egzoz dumanı ve telaşlı insanlar. Bu gürültünün ortasında dev cüsseli bir adam elinde hasta eşini ziyarete gitmek için aldığı bilette öylece bekliyor. Bir anlık duraksama ve aniden yere yığılan koca bir çınar. Etraftakiler yardım için koştuğunda o sert bakışlarının aslında sonsuzluğa kapandığını kimse fark etmemişti. Peki Türkiye'nin en çok korkulan kötü adamı neden bir otogar köşesinde elinde bir otobüs biletiyle yapayalnız can verdi? Bu videoda Hasan Ceylan'la ilgili kimsenin bilmediği dramını paylaşıyorum sizlerle. İyi seyirler. Sabri abi, babanla oğlu Kemal ve adamları geliyor. Demek dikişlenmeye geliyor. Burası karışacak, vaziyet alın. O Yeşilçam'ın en karanlık silüeti ama aynı zamanda en merhametli kalbiydi. Hasan Ceylan 24 Şubat 1922'de İstanbul'un o eski Cumhuriyet'in taze nefesini soluyan sokaklarında dünyaya gözlerini açtı. Hayat ona daha çocuk yaşta racon öğretti. 1937'de ortaokulu bitirince kalem tutacak elleriyle ekmek kavgasına daldı. Sirkeci iskelelerinde hamallık yaptı, ağır küfelerin altında beli büküldü, geceleri ise lokantalarda bulaşık yıkadı. Acaba omuzundaki yükler miydi, yüzüne o derin çizgileri ve kimsenin taklit edemeyeceği o sert ifadeyi kazandıran? Sadece bir işçi değil, aslında bir rekortmendi o. İnanması güç ama o sert bakışlı dev adam dereceleri olan şampiyon bir yüzücüydü. Yıllarca bisiklet müsabakalarında hakemlik yaptı, hatta sinemaya girmeden önce fişek ve silah fabrikalarında Sümerbank'ta alın teri döktü. Sporun disipliniyle çiliği döven elleri bir gün tesadüfen bir film setinin önünde durunca kaderi tamamen değişecekti. Anlatılanlara göre Beyoğlu'nda çekimleri izlerken bir set görevlisinin figüran aranıyor diye bağırmasıyla cebindeki son kuruşu harcamamak için o kalabalığın içine daldı. Sizce bir bakış bir insanın tüm geleceğini tek bir saniyede belirleyebilir mi? Yönetmen ona sadece otur ve bak demişti. O öyle bir baktı ki o sahnedeki gerilim yönetmenin bile nefesini kesti. 1950 yılında Barbaros Hayrettin Paşa filmiyle başlayan figüranlık serüveni profesyonel bir patlamaya dönüştü. Rum çeteci Hristanos rolüyle öyle bir dikiş attı ki sinemaya artık kimse o dikişi sökemezdi. Evi arayacağız. Senin adın ne? Beni tanımıyor musun? Bana Hrisantos derler. Burada eğleniyoruz. Yabancı zabitler de var. 300'den fazla filmde mafya babası, kiralık katil ya da gaddar bir sağ kol oldu. Sokaktaki insanların ondan gerçekten kaçtığını, bu adam gerçekte de katildir diye yollarını değiştirdiğini biliyor muydunuz? Hasan Ceylan sadece bizim sokağın değil, dünyanın da dikkatini çekmişti. 1963'te Hollywood kapıları ona da açıldı. Efsane James Bond filmi Rusya'dan Sevgilerle de, Sean Connery ile de karşılıklı oynadığı bir Bulgar ajanına hayat verdi. Ama o büyük başarılara rağmen setlerin en sessiz, en mütevazi adamı olarak kalmayı seçti. Kendi deyimiyle insanlar yolda ondan korkunca demek ki işimi iyi yapıyorum diye kendini avutacak kadar da hassas bir ruha sahipti. Bu koca devin hikayesi daha çok duyulsun, Yeşilçam'ın isimsiz kahramanları unutulmasını istiyorsanız kanalımıza bir selam verip abone olabilirsiniz. Kariyerinin son döneminde ise hepimizi kahkahaya boğan o efsane karaktere Dikiş Tutmaz Sabri'ye dönüştü. Dikiş tutmaz Sabri sen misin lan? Benim. Buymuş. Ne yapacağım şimdi Hamdi? İlgini yap. Yürü bakalım ne olacak. Vermiyor musun şimdi parayı ha? Ben de... Ne? Konuşsana ulan! Konuşamıyorsun! Kemal Sunal'ın nasırına bastığı o sahnelerdeki öfkesi aslında ne kadar büyük bir yetenek olduğunun kanıtıydı. Dinleyin ulan develer ve burası karışacak, vaziyet alın replikleri bugün bile hala sokakta yankılanmıyor mu? Kemal Sunal onun için sahneye girdiğinde o anı tamamlayan kişiydi derdi. Cüneyt Arkınsa onu Yeşilçam'ın isimsiz kahramanı olarak tanımlardı. 23 Eylül 1980 kariyerinin en parlak, en verimli döneminde ecel onu bir otobüs yazıhanesinde yakaladı.
Hasta olan eşi Meliha Hanım'ı ziyaret etmek için bilet alırken geçirdiği o ani kalp krizi 58 yıllık yorgun bir kalbin vedasıydı. Arkasından 300'den fazla film ve hiç unutulmayacak bir bakış bıraktı. Bugün Silivri Kapı mezarlığında sessizce uyuyor. O dikiş tutmaz fırtına dindi belki ama biz ne zaman ekranda o sert ama merhametli dev yüzü görsek "Vaziyet alın, usta geçiyor" demeye devam edeceğiz. Yeşilçam'ın bu koca yürekli kötüsü sinemamızın asla dolmayacak o en derin boşluğuydu. Hasan Ceylan'la ilgili bildiklerinizi, duygularınızı ve düşüncelerinizi yorumlardan bizle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki hikayede buluşana kadar esen kalın.